Tarımın yükselişi yüzyıllara ve bin yıllara yayılmış, ağır işleyen aşamalı bir gelişmeydi. Mantar ve yemiş toplayan, tavşan ve geyik avlayan bir Homo sapiens grubu, birden kalıcı bir yerleşime geçerek tarla sürmek, buğday ekmek ve nehirden su taşımak gibi işlere geçmedi. Bu değişim çeşitli aşamalarla oldu ve her aşama günlük hayatta küçük bir değişim anlamına geliyordu. Homo sapiens Orta Doğu'ya aşağı yukarı 70 bin yıl önce geldi. Bunu takip eden 50 bin yıl boyunca atalarımız tarım olmadan yaşamlarını sürdürdüler. Bölgenin doğal kaynakları insan nüfusunu beslemeye yetecek kadar çoktu. Bolluk dönemlerinde insanların daha fazla çocuğu olduğu, kıtlık dönemlerinde ise daha az. Evet sevgili dostlar, bugün mikrosera tekniğiyle yapmış olduğum domates dikiminin 60. günündeyiz. Yani yaklaşık 2 ay üzerinden geçti. Artık domateslerimiz yavaş yavaş çiçek vermeye başladı. Bu noktada ne yapacağız? Bu noktada kalsiyum olarak bitkilerimizi desteklememiz gerekiyor. Özellikle bu domates yetiştiriciliğinde e, do, yatkındır, herkes biliyordur. Burun ucu çürüklüğü diye bir şeyden bahsedilir. Domateslerin böyle burunlarında bir çürüklük oluşur. Bunun temelinde yatan sebep kalsiyum eksikliğidir. Aslında azot kalsiyum dengesiyle ilişkili. Bunu preparatı hazırlarken zaten birazcık daha detaya gireceğim. Orada birazcık daha anlatacağım. Bu aşamada bitkilerimize çiçeklenmeden hemen önce, çiçeklenme aşamasında ve meyve tutumundan sonra belli oranda kalsiyum ile desteklememiz gerekiyor. Kalsiyum bitkinin topraktan aldığı minerallerin meyvesine ve yapraklarına iletimini sağlama gibi bir görevi var. Eğer yetersiz gelirse burada aldığı mineraller meyvesinden daha çok yaprağına doğru ilerleyecek. Yani yaprağına yönelecek. Dolayısıyla yapraklar gelişecektir. Fakat meyve yeteri kadar besin alamadığı için de burun ucu çürüklüğü denilen durumla karşılaşmamız söz konusudur. Evet arkadaşlar, şimdi domateslerim için bir kalsiyum çözeltisi hazırlayacağım. Bunlar hazır preparatlar şeklinde bu şekilde tarımcılarda bulabiliyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi biz kalsiyum uygulaması özellikle biber, patlıcan ve domates gibi sebzelerde mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bu meyve gelişimi için çok önemli çünkü bizim için. Eğer kalsiyumu vermez iseniz topraktaki o mineralizasyonu meyveye taşımayacaktır. Meyveye taşımadığı için de meyve yeteri kadar besin alamadığı için de burun ucu çürüklüğüyle karşılaşacaksınız. Şimdi ben bu preparatı hazırlayacağım. Preparatı hazırlarken daha önce ben etiketlemiştim bunları. Yani kaça kaç kullanacağınız şeklinde. Burada 2 litre suya 10 cc şeklinde ben not düşmüşüm. Elimde 2 litrelik bir pompam var. Bu pompaya 10 cc olacak şekilde çekip içerisine boşaltacağım. Bütün domateslerim henüz daha kalsiyum almaya uygun değil. Sadece çiçek dökenler ve kendini belli oranda geliştirenler için kalsiyum verme zamanım geldi. Diğerler için daha erken. Onların birazcık daha kendini geliştirmesi, biraz daha büyümesi lazım. Bunun için kıstasımız ne? Ben genelde domateslerde şöyle bakıyorum. İşte gövdesinin baş parmak kalınlığına mutlaka ulaşmış olması benim için önemli. Yeteri kök gelişimin olmuş olması benim için önemli. Bunun dışında da yavaş yavaş işte
çiçek dökümü ve meyve tutmaya başlamış olması bizim için artık zamanın geldiğini söylüyor. Biz dediğim gibi kireç uygulaması ben bu sene yapmadım. Geçen sene yapmış idim. Kireç uygulaması için eğer kireç uygulaması yapacaksanız tarım kireci kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bunu da fide dikiminden minimum 2,5-3 ay önce yapmış olmanız gerekiyor. Çünkü bugün dökeceğiniz kirecin şu anki domatese hiçbir faydası yok. Çünkü kirecin toprakta çözünebilmesi için minimum 60 ile 90 gün gibi bir zaman diliminin geçmiş olması gerekiyor. Arkadaşlar, şimdi aklınızda bir soru vardır diye düşünüyorum. Ben bu soruya bir cevap vereyim isterseniz. İşte bu tarz preparatların organik tarımda yeri var mı yok mu? Şöyle söyleyeyim, organik tarımda kalsiyum preparatları gibi, bakır preparatları gibi çözeltilerin yerleri var. Bunlar kullanılıyor. Bunların kullanımı ile ilgili herhangi bildiğimiz bir problem ya da bir şey yok. Biz sadece ne kullanmıyoruz organik tarımda? Pestisit tarzı, işte zehir denilen ilaçlar kullanılmıyor veya insektisit denilen tipteki zehirler kullanılmıyor. Bunları kullanmamaya özen gösteriyoruz. Ben özellikle kendi bahçemde hiçbir sebzemde kalsiyum ve bakır dışında hiçbir ilaç kullanmıyorum. Mümkün mertebe olabilecek olan problemleri organik yollarla çözmeye çalışıyorum. Özellikle domates gibi sebzelerimizde en çok karşılaştığımız işte yaprak biti ya da benzeri problemlerle karşılaşabiliyoruz. Onlara işte gülleci bulamacı denilen halk ağzında bahsedilen kükürt kireç karışımı uygulamalar yapılabiliyor veya ben kendim kükürdü suyla karıştırıp belli bir zaman dilimi suda beklettikten sonra ondan elde ettiğim suyun içerisine belli bir oranda Arap sabunu ve sirke katarak bunları sebzelerime uyguluyorum. Bu sayede çözüm üretmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar bir problem yaşamadım. Gayet de başarılı oldu. Gelelim şimdi bunu uygulamaya. Uygulama esnasında arkadaşlar bunu aldığınız yerde arkadaşlara danışırsanız zaten onlar size uygulama ile ilgili gerekli oranları verecektir ama ben burada etiketlemişim, işte kendimce bakmışım veya burada işte prospektüsleri olur. Prospektüslerin üzerinde hangi bitki için ne kadar uygulayacaksınız onları da öğrenebilirsiniz. Ben genelde kalsiyumu daha çok biber, domates ve patlıcanda özellikle çok fazla burun ucu çürüklüğüyle karşılaşıyoruz. Onları da çok kullanıyorum. Ama bu sene patlıcan dikmedim zaten. Dolayısıyla ben bu sene sadece domatesimde kullanacağım. Domatesi de içinde kullanacağım preparatı da az hazırlayacağım. 2 litrelik bir preparat hazırlayacağım. Çünkü domateslerimi ben fasılalı dikim tekniğiyle yaptım. Yani şöyle domateslerimi her 3 sıra aralığını 20'şer gün 15'er gün boşluklar halinde diktim. Amacım burada ürünü tek seferde almak istemiyorum. Ardışık olarak almak istiyorum. İşte ilk 3 sıradan ürünü aldıktan sonra arkadan gelen 15-20 gün sonra ikinci 3 sıradan ürünü almak istiyoruz. Çünkü şöyle düşünün 200-300 tane fideniz var ve bir anda bütün ürünü aldınız. Ya bu kadar domatesi hem tüketemezsiniz, işleyemezsiniz veya bir yerlerde saklamanız zor olabilir. Bu yüzden dikimlerimizi yaparken ben genelde bunu uyguluyorum. Aralıklı dikimler yapıyorum. Yani ilk 2 sırayı bugün diktiysem ikinci 2 sırayı 15 gün 20 gün sonra dikiyorum ki ürün verme fasılası olsun. Bu sayede de ben kontrol edebildiğim bir tüketimnin içerisinde olayım. Şimdi arkadaşlar burada prospektüse baktığım kadarıyla 2 litre suya 10 cc uygulayacağım. Bunun için ben her zaman bir enjektör mutlaka kullanıyorum. Bu zaten 2 litrelik bir pompa. Açalım. Şuradan bir 10 cc çekeceğiz. Evet, 10 cc koyduk içine. Suya bir çekelim. Tekrar içine boşaltalım. İçi temizlensin. Tamamdır. Bunun ağzını kapatalım.
Okey. Hadi gidelim şimdi uygulayalım. Evet arkadaşlar, kalsiyum uygulamamızı 15'er gün aralıklarla yapıyoruz. Yani ilk çiçeklenme döneminde yapacağız. Daha sonra ilk meyveyi tuttuktan sonra bir daha yapacağız. Maksimum 3 kere yapmanız yeterli. Ben genelde 2 ya da 3 kere ya bu şekilde yapraktan uyguluyorum. Bu bizim için yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, neden kalsiyum vermeliyiz? Asıl cevaplanması gereken sorulardan biri de bu. Bunun 2 tane temel sorunu var aslında. Bir tanesi kendi toprak yapınız. Benim bulunduğum bahçedeki toprağın yapısı kalsiyum olarak çok kuvvetli değil. Ben ilk yıllarda yapmış olduğum bu fidecilik ve sebze yetiştirme işinde bunu fark ettim. Dolayısıyla dışarıdan desteklenmesi gerekiyor. Bu yüzden dışarıdan bir kalsiyum uygulamasıyla sebze ve fidelerimi destekliyorum. Bunun dışında başka ne olabilir? Arkadaşlar azotla kalsiyum arasında da bir bağ, bir ilişki var. Çok fazlaca gübre verirseniz bu da kalsiyum ihtiyacını arttırır. Çünkü fazla azot bitkinin kendisini geliştirmesine neden olur. Yani bitkinin gövdesi daha kalın olur, yaprakları daha büyük olur. Bazen görürsünüz domateste böyle el gibi yaprak olur. Bu sizin azot açısından, yani azotu çok fazla verdiğinizi anlatır. Çünkü bu gövdeyi ve yaprakları fazla geliştirecektir. Bu da topraktan aldığı kalsiyumu direkt meyveye vermek yerine kendi yaprağına vermesine neden oluyor. Bu da işte meyvenin gelişimini negatif yönde etkiliyor. Dolayısıyla fazlaca gübre vermek de bazen kalsiyum eksikliğine neden olabilir. Doğada ve tabiatta veya tarımda her şeyin kendi içinde bir dengesi var. Mutlaka dengeyi korumak lazım. Ben dün akşam buraya bir işte gübre uygulaması yaptım. Hayvansal bir gübre verdim ama gübrelerimi küçük olan fidelerime verdim. Önde görmüş olduğunuz biraz önce kalsiyum uygulaması yaptığım fidelerime mesela azot vermedim. Bu noktadan sonra azot vermemek gerekiyor. Eğer azot verirseniz, yani azottan kastımız hayvansal gübredir. Bunun tabi kimyasal formları da var ama ben mümkün mertebe kimyasal formunu çok tercih etmiyorum. Çünkü toprağın yapısını da bozmak istemiyorum. Toprağın humus özelliğini de koruyabilmek için hayvansal gübreye ağırlık veriyorum. Ama bu noktada bu boyutlara gelmiş bir fideye artık çok fazla gübre vermemek gerekiyor. Gübreyi fazla verirseniz bitkiler çok fazla gelişecektir. Fazla geliştiği zaman bu sefer meyveyi yetiştirmek yerine kendini geliştirecek, kendini büyütecek, kendi yaprağını büyütmeye öncelik verecektir.
Bu işle uğraşmaya başladıktan sonra ben şunu fark ettim. Aslında insan dışarıda fark edemiyor baktığınız zaman ama burada gördüğünüz her bitkinin, her canlının kendi bir iç dünyası var, kendi bir mantığı var. İnanılmaz bir şekilde bir aklı var aslında. Domates yetiştiriciliğinde ve diğer bütün sebze yetiştiriciliğinde ben şunu fark ettim. Eğer çok fazla gübre verirseniz, çok fazla su verirseniz hiçbir sebze size bir ürün vermiyor. Çünkü domates yetiştiriciliğinde veya diğer sebze yetiştiriciliğinde ne demiştik? Çok fazla gübre vermeyi tercih etmiyorum. Çünkü çok fazla gübre verdiğiniz zaman bitki şöyle yapıyor. Ya ortam çok iyi diyor, su var diyor, gübre var diyor. Niye ben diyor işte ürün vereyim? Ne gerek var ki? Keyfime bakayım diye düşünüyor. Aslında biz buna sebze üretiminde strese sokmak da diyorlar. Biz o yüzden özellikle domates yetiştiriciliğinde belli zaman aralıklarında biraz bitkiyi susuz bırakıyoruz. Yani çok az su veriyoruz, çok az gübre veriyoruz ki bitki o zaman şöyle düşünüyor. Benim diyor ömrümün sonuna geliyorum, yaşamsal döngümün sonuna geliyorum. Benim bir an önce bir yavru yani genetik kodumu bir sonraki sezona aktarmam lazım diye düşünüyor ve kendisi otomatik olarak meyveye duruyor. Bütün sebze yetiştiriciliğinin temelinde aslında bu var. Bunu çok iyi anlarsanız o zaman bu konuda yeteri başarıya ulaşacağınızı düşünüyorum. Evet, niye bu kadar çaba gösteriyoruz? Aslında yaptığımız şey sadece birazcık daha organik beslenebilmek, daha doğal tüketebilmek. Yoksa inanın bizim bahçede yetiştirdiğimiz domatesin kilosu herhangi bir markette satılan domatesin kilosundan daha pahalıya bize mal oluyor. O bir kesin. Ama bizim temel amacımız burada organik bir şeyler yapabilmek, daha sağlıklı beslenebilmek. Bütün amacımız bu. O zaman ne diyoruz? Sağlıklı besin, sağlıklı nesiller. Hoşça kalın.